Merhaba aslanlar, Eylül 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu ay hayatınıza yön veren sorularla karşı karşıyasınız. Gerçekten neye değer veriyorum? Zamanımı ve enerjimi neye harcamalıyım? Güneş ikinci evinizde ilerlerken öz değerinizi tanımlama, finansal yapınızı yeniden kurma ve hayatınızın temellerini sağlamlaştırma ihtiyacınız artıyor. Aynı zamanda Uranüs'te duran konumda 10. evinizde kariyer yolunuzda sürpriz gelişimlere hazır olun. Bu arada çeyrek adasınız efendim. Şimdi şöyle bir Eylül ayı giriş enerjilerine bakalım. Güneş Başak Burcu'nda ikinci evinizde. Özdeğer, maddi kaynaklar, kazanç yolları, kişisel yetenekler vurgulanıyor. Eylül ayı boyunca hayatınıza değer katan şeylerle maddi kazanç alanınız arasında bağı fark edebilirsiniz. Güneş Başak'ta detaycı ve eleştirel çalışır. Harcamaları gözden geçirmek, yatırım planı yapmak için harika bir dönem. Aynı zamanda gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusunu dürüstçe cevaplamanız gerekiyor. Değerini başkalarından değil, içinden al diyor gökyüzü. Aysa Yay burcunda bu yerleşim aşk hayatınız, çocuklarla ilişkileriniz, yaratıcı projeleriniz ve içsel neşenizle ilgili yoğun duygular doğurabilir. Ancak ay düğümlerine yaptığı kare, duygusal kararlarınızda geçmişten gelen düşünce kalıpları ile gelecekteki vizyonunuz arasında bir çatışma yarattığını gösteriyor. Eski bir aşk ya da artık sizi beslemeyen bir tutkudan özgürleşme ihtiyacı doğabilir. Seni neşelendirmeyen her şeyi bırak diyor gökyüzü. Merkür Aslan Burcu'nda retro Kiron'la üçgen açıda. Merkür birinci evinizde, bu kendinize ifade etme gücünüzün arttığını gösteriyor. Sahne sizin, fikirlerinizi, görüşlerinizi açıkça ortaya koyma zamanı. Ancak Kiron'la yaptığı üçgen özellikle inançlar, ideolojiler ya da eğitim geçmişinizle ilgili eski yaraları şifalandırma potansiyelini getiriyor. Ben kimim ve hayatta ne katıyorum sorusunun cevapları bu ay yüksek sesle yankılanıyor olabilir. Kendi sesinizle dünyayı şekillendirin. Mars Terazi burcunda 3. evde, üstelik Yengeç'teki Jüpiter'le de kare açıda. Mars'ın 3. evdeki etkisi iletişim, seyahatler, kardeşler, eğitim ve zihinsel aktivitelerde hareketlilik yaratır. Ancak Jüpiter'le yaptığı kare zihinsel aşırı yüklenmelere, gizli düşmanlıklara veya bastırılmış korkulara dikkat çekiyor. Kontrolsüz ifadeler ya da acele kararlar başkalarıyla gerginlik yaratabilir. Söz kılıç gibi olabilir. Dikkatli kullanın. Satürn Neptün ise Koç burcunda retrodalar. 9. evdeki bu yerleşim size büyük bir mesaj veriyor. Gerçek inançlarını sorgula, sahte umutları bırak, bilgeliğe adım at diyor. Satürn burada inanç sisteminizi test eder, ne uğruna savaştığınızı sorgularsınız. Neptün ise geçmişte sizi büyüleyen bazı ideallerin artık geçersiz kaldığını gösterebilir. Eğitim, yurt dışı, hukuki konular ya da hayat felsefeniz radikal değişimden geçebilir. Bilgi yolculuktur, inanç da dönüşümdür. Uranüs'te İkizler Burcu'nda duran pozisyonda 10. evinizde. Uranüs'ün duran pozisyonu kariyer alanınızda ani ama öncü bir değişim kapıda olduğunu gösteriyor. Gelecek vizyonunuz değişiyor. Statünüz, toplum içindeki rolünüz yeniden tanımlanıyor olabilir. Ben artık bu değilim deme cesaretiniz artıyor. Özellikle teknoloji, yenilik, özgürlük temalı mesleklerde devrimsel açılımlar yapmak mümkün. Toplumda kendi yerinizi özgürce tekrar kurmanız gerekecek. Bir de gökyüzünde uçurtma açı kalıbı var. Kuzey ay düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney ay düğümü arasında. Bu güçlü yapı sizi içsel bir dönüşüme, şifalanmaya ve ruhsal büyümeye destekliyor. Kuzey ay düğümü duygusal bağlar, ruhsal paylaşımlar, şifacılık ve teslimiyet temalarını ön plana çıkarırken Lilith, aile köklerinizde gizlenen bastırılmış öfke veya travmalarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Jüpiter ise sezgilerinizi, koruyucu ruhsal rehberlik ve içe dönüş temalarını yükseltiyor olacak. Güney ay düğümü de sadece maddi güvenlik arayışıyla yaşamak artık
ruhunu sıkıyor. Derinleşmen, teslim olman gerekiyor diyor. Gerçek güven içsel dönüşümden doğar diyor bu yapı size. Plüton ise Kova burcunda, Uranüs'le üçgen açıda. 7. evdeki retro Plüton ilişkilerde güç savaşlarını, derin bağları ve dönüşümden bahsediyor. Uranüs'le yaptığı üçgen ise hem ilişkiler hem kariyer alanında yenilikçi işbirlikleri kurmanıza olanak sağlayacak. Eski ilişkiler sonlanabilir, yepyeni işbirlikleri doğabilir. Gücünüzü paylaşmayı öğreniyorsunuz. İlişki dönüşümün aynasıdır. Gelişmeye devam edin. Ve son olarak Eylül ayı maddi planlarınızı gözden geçirmenizi gerektiren bir ay. Değerin sadece parayla ölçülmediğini öğreneceksiniz. Yaratıcı alanlara yönelin. Aşk, sanat, eğlence, içsel dengeniz için çok önemli olacak. İletişim kazalarına dikkat edin. Söz sizi yüceltir ama yakabilir de. Kariyerde sürpriz gelişmelere hazır olun. Beklenmeyeni kucaklayın. İlişkilerde güç oyunlarından dikkatli olun. Sahici olun, dönüşüme izin verin. İnançlarınızı güncelleyin. Bilgi artık sadece başkalarının değil, sizin deneyimlerinizle de şekilleniyor olacak. Eylül ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Lütfen minicik de olsun bir yorum bırakarak desteğinizi de esirgemeyin. Şimdi geçiyorum astrolojik gündeme. Eylül ayının ilk yarısı sizin için özellikle finansal durum, ortak kaynaklar, borçlar ve içsel dönüşüm alanlarında güçlü etkiler taşıyor. Gökyüzü sizden bırakma cesareti istiyor. 5 Eylül'de burcunuzdaki Merkür'ün retro Uranüs'le yaptığı kare açı sizi hem kariyer hem de toplum önündeki imajınızla ilgili bir konuda ani bir karar vermeye itebilir. Beklenmedik gelişmeler, ani konuşmalar ya da fikir değişiklikleri gündeme gelebilir. Fakat aceleci adımlardan kaçının. Zihniniz hızlı çalışsa da koşullar değişken olabilir. Aynı gün Mars'ın Jüpiter'le yaptığı bir kare açı var. Sizi maddi konularda zorluyor. Bir borç, vergi, miras ya da kredi konusu gündeme gelebilir. Aynı zamanda bir iş yatırımı ya da ortak kaynaklarla ilgili bir gerginlikle olabilir. Fazla risk almayın. Özellikle ortaklaşa para yönetimi konusunda dikkatli olmalısınız. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleştirecek bir ay tutulmamız var. Tam ay tutulması. Sizin krizler, içsel dönüşüm, bırakış ve başkalarından gelen destek alanınızı aydınlatıyor 8. evinizde. Bu tutulma maddi ya da duygusal bir bağdan kopmanız, artık size hizmet etmeyen bir alışkanlığı ya da bağımlılığı geride bırakmanız için güçlü bir fırsat sunuyor. Küllerinizden yeniden doğma enerjisi burada çok güçlü. Psikolojik destek, terapi ya da ruhsal çalışmalar size çok da iyi gelebilir. 13 Eylül'de Güneş-Merkür kavuşumu var ve oluşan açı kalıbı, uçurtma açı kalıbı size finansal anlamda güçlü bir netlik getiriyor. Gelir gider dengesi, kazanç planlaması ya da maddi özgürlük adına bazı şeyler daha görünür hale geliyor. Aynı zamanda kendinize verdiğiniz değerle ilgili yeni bir farkındalık geliştirebilirsiniz. Belki de gerçek değerim nedir sorusuna artık daha dürüst cevaplar veriyorsunuzdur. Aynı gün oluşan su üçgeni sizin sezgisel gücünüzü arttıracak. İçsel rehberliğinizi dinleyin. Maddi krizler karşısında sadece mantıkla değil, iç sesinizle de hareket edin. Bazen çözüm dışarıda değil, içinizdeki huzurda olabilir. 16 Eylül'de Ay ve Jüpiter kavuşumu var. Kariyer alanınızda bir büyüme fırsatı getiriyor. Belki görünür olacağınız bir teklif, bir destek ya da uzun vadeli bir vizyon gündeme gelebilir. Başak Burcu'ndaki Güneş'in desteğiyle hem üretkenliğiniz hem de maddi konulardaki netliğiniz artıyor olacak. 18 Eylül'de Merkür'ün Terazi Burcu'na geçmesiyle birlikte artık iletişim, kısa yolculuklar, eğitimler ve yakın çevrenizle ilişkiler gündeminize oturuyor. Ancak Merkür'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık bazı zihinsel bulanıklıkları da beraberinde getirebilir. Net olmadığınız bir konuda söz vermemeye çalışın. Gerçekle hayali ayırmak önemli olacak.
Eylül'ün ilk yarısı sevgili aslanlar neye tutunuyorsunuz ve neden sorusunu tekrar tekrar sorduracak. Maddi ve duygusal farkındalıklar artık bağımlı değil olmanız, özgür olmanız gerektiğini gösterecek. Bıraktığınız her şey sizi biraz daha kendinize yaklaştıracaktır. Eylül'ün ikinci yarısı sizler için değerler, gelirler, harcamalar ve güven duygusu üzerinde önemli farkındalıklar getirecek. Hem maddi hem duygusal anlamda neye yatırım yaptığınız artık size gerçekten hizmet ediyor mu? Bunu sorgulama zamanı. 19 Eylül'de gökyüzünde oluşan bir çift uçurtma kalıbı var. Sizi hem maddi hem manevi değer sisteminizi yeniden düzenlemeye çağırıyor. Yengeç burcundaki Jüpiter ve balıktaki Kuzey Ay düğümüyle birlikte içsel bir dönüşüm, ruhsal büyüme ve sezgisel güçlenme zamanı. Diğer yandan iletişim, eğitim, yakın çevreyle ilişkilerde güçlü farkındalıklar oluşabilir. Sözlerinizin için kullandığınız ve hangi fikirleri savunduğunuz artık çok daha belirleyici olacak. Aynı gün yine aktif olan yot açı kalıbı var. Tanrı'nın parmağı da deniyor biliyorsunuz. Sizin burcunuzda yer alan Venüs ile terazideki Mars'ın balık burcundaki retro Satürn'e yaptığı 150'likler çalışıyor. Bu açı hem ilişkiler hem de maddi kaynaklar konusunda fedakarlık mı yoksa sınır mı sorusunu gündeme getirecek. Özellikle ilişkilerde fazla fedakar olmak ya da hiç üzerine alınmamak arasında denge kurmak zorlaşabilir. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir parçalı güneş tutulması var. Sizin için para evinizde yaşanıyor bu. Bu finansal konularda çok güçlü bir yeni sayfanın açıldığını gösteriyor. Gelir modelleri, iş anlaşmaları, yatırımlar hatta özdeğer duygunuz hepsi bu tutulmadan etkilenebilir. Ancak tutulma retro Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıtlıklarla birlikte geliyor. Bu da sizi bazı maddi ve duygusal belirsizliklerle yüzleştirebilir. Bir şeyin gerçekten değip değmediğine karar vermek zorunda kalacaksınız. 22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle iletişim trafiğiniz artıyor olacak. Kardeşler, komşular, kısa yolculuklar, bilgi akışı gündeminizde olabilir. Ancak Güneş'in Neptün ve Satürn'le kurduğu karşıtlıklar, iletişimde bulanıklık ya da yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir. Konuşmadan önce düşünün, duygularla değil sezgiyle dinleyin. Mars da Akrep Burcu'na geçiyor. Ev ve aile hayatınızda güçlü bir hareketlenme başlıyor. Bu bazılarınız için taşınma, tadilat, ailevi meselelerde netleşme veya geçmişten gelen bir meselenin çözümü anlamına gelebilir. Ancak Mars burada biraz huzursuzdur. Sabrınızı korumanız önemli. 23 Eylül'de yeniden bir uçurtma açı kalıbı devreye giriyor. Bu kez Güneş, Uranüs, Plüto, Neptün arasında gerçekleşiyor. Bu kariyerle ilgili farkındalıklar, güçlü sezgisel vizyonlar ve ben nereye gidiyorum sorusunun yanıtlarını içinde barındırıyor. Bazılarınız iş değişikliği, dijital projeler ya da farklı bir sosyal çevreye dahil olma sürecine girebilir. Aynı gün oluşan yot açı kalıbı Tanrı'nın parmağı da deniyor biliyorsunuz. İlişkileriniz ve aileniz arasında kalabileceğiniz bazı konularda kararsızlık yaşayabileceğinizi gösteriyor. Çok kaderseldir bu açılar. Özellikle eş, ortak ve danışmanlık aldığınız kişilerle ya da açık düşmanlarınızla aradığınızdaki mesafeyi iyi ölçmeniz gereken bir dönem. 24 Eylül'de Mars ile Plüto arasında bir kare açı var. Ailevi meselelerde güç savaşlarını tetikleyebilir. Evde kim söz sahibi, kim yönetiyor, kim neyin yükünü taşıyor? Bu sorular sorulacak. Bazı durumlar krizle birlikte çözülür ve bu karede açıda tam olarak bunu söylüyor. İki malefik gezegen. 29 Eylül'de Güneş ile Ay arasında bir kare açı var. Özellikle yakın çevreye fikirsel çatışmalar ve duygusal huzursuzluklar yaratabilir. Aynı gün Jüpiter ile Merkür arasında da bir kare var. Özellikle maddi alanda aşırı iyimser davranışlardan kaçınmanız gerektiğini vurguluyor. Harcamalarda abartıya kaçmak sonra pişmanlık getirebilir. Neyse ki gökyüzünde Uranüs, Neptün, Plüto ve Satürn arasında uyumlu açılar var. Bu süreçte, bu zorlu süreçte sizlere sezgisel bir rota, ruhsal bir dayanak sunuyor. İçsel dönüşümünüz sizi artık başka bir versiyonunuza hazırlıyor. Sonuç olarak aslanlar, sevgili aslanlar, bu dönem sizi
değerlerinizi, paranızı, aile düzeninizi ve hayat bakışınızı yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Dış koşullar kadar iç dünyanızda değişiyor olacak. Eski konfor alanları artık sizi korumuyor olabilir. Cesaretle, kararlılıkla ve sezginizi dinleyerek ilerleyin. Gökyüzü sizi test ediyor ama aynı anda da büyütüyor ve destekliyor. Verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.